Masmavi Mutfak'ta hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, Ramazan gelmeden önce fırınsız, şipşak yapabileceğiniz harika bir kaşık pastası tarifi hazırladım. Hemen güzelliği gösterip tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler: 500 gram labne peynir kullanacağız. Yani Almanya'daki izleyicilerim Philadelphia oluyor, Frischkäse oluyor. Türkiye'dekiler için de biraz sonra sevdiğim bir marka var. Onun hakkında açıklama yapacağım. Bir paket sıvı krema, 150 gram süt reçeli, Almancası Milchmädchen, çok kolaylıkla bulabilirsiniz. Türkiye'deki arkadaşlarım da kolaylıkla her yerden temin edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı vanilya şekeri ve isteğe bağlı olarak biraz da limon veya portakal kabuğu rendeleyebilirsiniz. Şimdi tüm malzemelerimizi mikserimizin orta devrinde güzelce karıştıralım. Yani köpük köpük, pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayalım. Bu arada sevgili arkadaşlarım, labne peynir seçerken ekşi olmamasına, tuzlu olmamasına dikkat edin. Ben Türkiye'deki bütün markaları denedim. İşim olduğu için çok sevdiğim bir tane var. Onu da birazdan yorumlar kısmına yazacağım. Lütfen oradan okuyun. Sanırım buradan isim veremiyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Yaklaşık bir şöyle 2 dakika kadar güzelce çırptım. Köpük köpük, yani içindeki krema ekstra köpürtmenize bile gerek yok. Çok şahane bir kıvam aldı. Kaşık pastası olacağı için 200 gram kadar kedi dili bisküvimiz var. Yarım su bardağı süt, bir tane de kasem var. İstediğiniz bir kaseyi kullanabilirsiniz. Borcamda da yapabilirsiniz. Kedi dili bisküvileri süte 2 tur batırarak kalıbımızın alt tabanına güzelce dizelim. Bu arada sevgili arkadaşlarım, belki dikkat ediyorsunuzdur, konuşurken S'ler, Z'ler karışıyor. Çünkü ben biliyorsunuz implant tedavisindeyim. Şu anda tam telaffuz edemiyorum bazı harfleri, kusuruma bakmayın. Yani bu benim dişlerimden kaynaklı bir durum. Umarım her şeyi vurgulayabiliyorumdur harfleri. Alt tabanına kedi dili bisküvileri güzelce dizdik. Bazıları boşluk kalınca kedi diliyi tam ortadan kestim. Her tarafını mümkün olduğunca doldurmaya çalışın. Daha önce hazırlamış olduğumuz kremamızdan şöyle bir katman ekleyelim. Hatta size fikir olarak vereyim. Bu arada, yani bu katmanı ekledikten sonra arzu ederseniz meyve de kullanabilirsiniz. Ama çiğden değil de komposto meyve olabilir. Yani komposto Almanya'da çok meşhurdur. Türkiye'de de var sanırım. Komposto vişne olabilir. Herhangi bir meyveyi de tam bu katmana dizebilirsiniz. Çok güzel olur. Bir kaşıkla, hiç boş yer kalmasın, şöyle basarak sürün. Kedi dilinin o aralıktaki boşluklarda dolacak şekilde kremamızı güzelce sürdük. Tekrar ikinci bir tur yine kedi dili bisküvimizi süte batırarak dizelim. Yapması çok güzel, çok da pratik bir pasta. Hatta bu verdiğim kremayı yaş pasta yaparken de kullanabilirsiniz. Kedi diliyi dizdim. Yine tekrar yüzeyine kalan bütün kremamızı olduğu gibi dökelim. Hemen şöyle siz izlerken sevgili arkadaşlarım, bu tarz pastalar Türkiye'de bir dilimi yaklaşık 150-200 TL. Ben pastayı yaparken maliyetini de hesapladım. Süt reçelini 50 TL'ye aldım. 250 gramdı sanırım. Krema 40 TL. Labne peynirlerde 500 gramına kaç lira vermiştim? Sanırım 180 TL'ydi. Ama bütün bir aile yiyebileceksiniz. Düşünün, 250 TL'ye yaklaşık kocaman bir pasta yapabiliyorsunuz. Bunu da hesaplıyorum tarif verirken. Ne kadar sorumlu davranıyorum hiç sormayın. Her tarafına güzelce bir spatula ile sürdüm. Kıyısını, köşesini de şöyle bir mutfak havlusuyla, kağıt havluyla temizledim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, üzerine dekore etmek için biliyorsunuz içine de süt reçeli kullandık. Şöyle bir dolu dolu yemek kaşığı süt reçelini şöyle bir krema torbasına dolduralım. İsterseniz bir buzluk poşeti de olur, hiç fark etmez. Buradaki önemli olan hani deseni mümkün olduğunca düzgün sıkabilmemiz için. Bir bardağa torbayı geçirirseniz bu şekilde çok kolaylıkla da çıkarabilirsiniz. Ucunu makasla kesiyorum ve hazırlamış olduğumuz pastamıza 3 tane daire çiziyorum. Yani ilk başta şöyle bir ince bir çizin. Daha sonra tekrar üzerine bir tur daha geçebilirsiniz. Her açıdan çekiyorum. Gözünüzden hiçbir şey kaçmasın.
2 tur çizdim, 2 daire. Bir dairede tam ortasına çizelim ve bitirelim. Baktınız ki bazı yerler ince olmuş. Oralara yine bir tur gidebilirsiniz. Şimdi bir kürdan veya bir şiş yaptığımız çöple şöyle ortaya doğru çizerek bir desen verelim. Hatta siz bunu daha güzel yapabilirsiniz. Ben şimdi bu deseni veriyorum ama benim gözüm de 2 kamerada. Diyorum ki açıyı nasıl yapıyorlar? O arada bir yamukluk olmuş bende, kusura bakmayın. Ama siz daha muntazam yaparsınız. Pastamızın şeklini de verdik. Şimdi sevgili arkadaşlarım, yüzeyini güzelce kapatalım. Mümkünse bir gece buzdolabında dinlendirelim. Vaktiniz yoksa sabah yapın, akşam servis edebilirsiniz. Ben bir gece buzdolabında dinlendirdim ve pastamız sunum için hazır. Şöyle size bir göstereyim. Yani o bir gece dinleniyor ya, bütün aromalar, içindeki kedi dili bisküvi tamamen yumuşuyor, lokum gibi oluyor. Ben kedi dili kullandığımız bütün tariflerde bir gece dinlendirmenizi her zaman tavsiye ederim. Şöyle bir güzelliği gösterdim. Büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Şimdi adı üstünde sevgili arkadaşlarım, kalıba gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. İsmi üstünde, bu bir kaşık pastası. Şöyle bir kaşıkla güzelce alıyoruz. Güzelliğe bakar mısınız? Keşke tadını da size tattırabilseydim. Böyle bir lezzet olamaz. Çok hafif, çok güzel, köpük köpük nefis bir kıvamı var. Şöyle size çatalla da alarak gösteriyorum. Vermiş olduğum kremayı görüyorsunuz. Burada ne krema sertleştirici kullandık, ne jelatin kullandık. Aslında krema sertleştirici çok pastalarda çok gerekli bir şey değil. Muntazam bir malzeme yaparsanız hiçbir sorun olmadan pastanızı yapabilirsiniz. Güzelliğe bakın sevgili arkadaşlarım. Bir de bir elimde kamerayı tuttum, bir elimle kaşıkla almaya çalıştım. Çok orijinal bir görüntü oldu bence. Görüyorsunuz, hiçbir şekilde formu bile şahane görünüyor. Yani iç dokusuna bakar mısınız, köpük köpük. Onu da hemen şöyle bir tabağa alıyorum. Şahane bir görüntüsü var. Çatalı şöyle değdirdiğimde görüyorsunuz. Harika bir pasta oldu. Sevgili arkadaşlarım, sizlerin fırınsız pasta isteğiniz, biliyorsunuz bir hafta önce bir çikolatalı pasta vermiştim. Fırınsız mousse pasta vermiştim. Çok beğendiniz. Yani böyle fırın kullanmadan pasta tarifi lütfen bir tane daha verin dediniz. Ben de Ramazan'dan önce yetiştirdim. Malum elektrik çok pahalı diyorsunuz. Fırınsız pasta olsun. Bugün sizlere Ramazan'dan önce bunu yetiştirmek istedim. Bundan sonraki tariflerim Ramazan'a özel yemekler, çorbalar, tatlılar, börekler. Şimdiden yapacak herkese afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde, Ramazan tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.